Dünya üzerindeki en gizemli canlı, henüz tam olarak görüntüleyemediğimiz bir hayvandır. Ne Amazon'un sık ormanlarında ne de kutupların buzulları arasında yaşar. O, güneş ışığının bile ulaşamadığı binlerce metre derinlikte saklanır. Yüzyıllar boyunca denizciler onun hakkında inanılmaz hikayeler anlattı. Kimi gemileri batırdığını söyledi, kimi ise dev kollarıyla balinaları bile denizin dibine çekebildiğini iddia etti. Uzun yıllar boyunca bilim insanları bile bu anlatıların ne kadarının gerçek olduğunu bilmiyordu. Çünkü bu canlıyı doğal yaşam alanında görmek neredeyse imkansızdı. İşte o gizemli canlı, dev mürekkep balığı, bilimsel adıyla Architeuthis dux, yeryüzündeki en büyük omurgasızlardan biri. Dişileri yaklaşık 12 ila 13 metre uzunluğa ulaşabilir. Bazı eski kayıtlar daha büyük bireylerden söz etse de bilimsel olarak doğrulanmış en güvenilir ölçümler bu aralıktadır. Ancak onu gerçekten etkileyici yapan şey sadece boyu değildir. Dev mürekkep balığının gözleri hayvanlar alemindeki en büyük gözler arasında yer alır. Yaklaşık 25 ila 30 santimetre çapına ulaşabilen bu gözler neredeyse bir futbol topu büyüklüğündedir. Peki bir canlının neden bu kadar büyük gözlere ihtiyacı olsun? Çünkü yaşadığı dünya tam anlamıyla karanlıktır. 1000 metrenin altına inildiğinde güneş ışığı tamamen kaybolur. Orada görmek neredeyse imkansızdır. Fakat dev mürekkep balığı bu dev gözleri sayesinde çok uzaktaki en küçük ışık değişimlerini bile algılayabilir. Özellikle en büyük düşmanlarından biri yaklaştığında. O düşman ise okyanusların dev avcısı ispermeçet balinasıdır. İlginç olan şu ki bilim insanları uzun yıllar boyunca dev mürekkep balığını doğrudan göremedi. Fakat ispermeçet balinalarının vücutlarında dev vantuz izleri buldular. Bu izler derin denizlerde devasa mücadelelerin yaşandığını gösteriyordu. Bugün biliyoruz ki ispermeçet balinaları derin dalışlar yaparak dev mürekkep balıklarını avlar. Bu mücadele sırasında mürekkep balığının güçlü kolları ve keskin kancalı vantuzları balinanın derisinde derin izler bırakabilir. Bu sessiz savaş insan gözünden kilometrelerce uzakta gerçekleşir. Ne kameralar ne de insanlar bu mücadeleleri çoğu zaman görebilir. İşte bu yüzden dev mürekkep balığı hala dünyanın en gizemli canlılarından biri olarak kabul edilir. Bilim insanları her yeni görüntüyle onun hakkında yeni bilgiler öğrenmeye devam ediyor. Belki de okyanusların derinliklerinde henüz hiç görmediğimiz daha büyük bireyler yaşıyordur. Belki de bugün bile insanlığın keşfetmediği sırlar sessizce karanlığın içinde yüzmeye devam ediyordur. Ama doğa bize yalnızca devasa bedenlerin şaşırtıcı olmadığını gösteriyor. Çünkü birazdan tanıyacağımız canlı, dev mürekkep balığının aksine oldukça küçük. Ancak sahip olduğu zeka, bilim insanlarını yıllardır hayrete düşürüyor. Kendi barınağını yanında taşıyan, gerektiğinde alet kullanan ve plan yapabildiği düşünülen olağanüstü bir canlı. Şimdi derin denizlerden ayrılıyor ve bizi doğanın en zeki omurgasızlarından biriyle tanışacağımız yeni bir yolculuk bekliyor. Az önce okyanusların karanlık derinliklerinde devasa bir canlının sessiz yaşamına tanık olduk. Orada hayatta kalmanın anahtarı büyüklük, güç ve karanlığa uyum sağlayabilmekti. Fakat doğa her zaman aynı kuralları izlemez. Bazen sadece birkaç kilogram ağırlığındaki küçük bir canlı dev bedenlerden çok daha şaşırtıcı yeteneklere sahip olabilir. Şimdi derin denizlerden ayrılıyor ve tropikal denizlerin sığ kıyılarına doğru ilerliyoruz. Burada yaşayan bir canlı, bilim insanlarının uzun yıllardır ilgisini çekmeye devam ediyor. Çünkü o sadece avlanan bir ahtapot değildir. O düşünebilir, plan yapabilir ve gerektiğinde alet kullanabilir. Karşınızda Hindistan cevizi ahtapotu, bilimsel adıyla Amphioktopus marginatus. İlk bakışta diğer ahtapotlardan pek farklı görünmeyebilir. Yaklaşık 15 santimetrelik gövdesiyle oldukça küçük bir deniz canlısıdır. Ancak onu sıra dışı yapan şey beynidir. Deniz tabanında ilerlerken karşısına çıkan boş Hindistan cevizi kabuklarını ya da büyük deniz kabuklarını dikkatle inceler. Sonra onları bırakıp gitmez. Aksine kabukları kollarıyla kavrar ve metrelerce boyunca yanında taşır. İlk bakışta bu oldukça gereksiz bir davranış gibi görünebilir. Fakat biraz sonra her şey anlaşılır. Tehlike yaklaştığında ahtapot taşıdığı iki kabuğu bir araya getirir ve saniyeler içinde kendisine sağlam bir sığınak oluşturur. Yani henüz ihtiyacı yokken
ileride işine yarayacağını bildiği bir nesneyi yanında taşımaktadır. Bu davranış bilim dünyasında oldukça dikkat çekmiştir. Çünkü bir nesneyi gelecekte kullanmak amacıyla saklamak, ileri düzey bilişsel davranışların önemli göstergelerinden biri kabul edilir. Üstelik bu ahtapot yalnızca saklanmayı da bilmez, renk değiştirebilir, derisinin dokusunu bulunduğu zemine göre değiştirebilir. Kumun üzerinde kum gibi, mercanların arasında mercan gibi görünmeye çalışır, tehlikeyi fark ettiğinde ise bir anda mürekkep bulutu oluşturarak gözden kaybolabilir. Fakat belki de en ilginç özelliği merak duygusudur. Bilim insanlarının yaptığı gözlemlerde Hindistan cevizi ahtapotunun çevresindeki yeni nesneleri dikkatle incelediği, dokunduğu ve farklı şekillerde kullanmayı denediği görülmüştür. Bu davranış basit içgüdülerden çok daha fazlasını düşündürmektedir. Çünkü öğrenme, deneme ve deneyim kazanma yüksek zekanın temel özellikleri arasında yer alır. Ahtapotların sinir sistemi de oldukça sıra dışıdır. Nöronlarının büyük bir kısmı beyninde değil, kollarında bulunur. Bu sayede her kol bulunduğu ortamı bağımsız olarak hissedebilir. Adeta 8 farklı kol tek bir beyinle birlikte çalışıyormuş gibi hareket eder. Belki de bu yüzden ahtapotlar dünyanın en zeki omurgasızları arasında gösterilmektedir. Bugün hala bilim insanları onların problem çözme yeteneklerini, hafızalarını ve öğrenme biçimlerini araştırmaya devam ediyor. Her yeni araştırma bu sessiz deniz canlılarının sandığımızdan çok daha karmaşık bir zihne sahip olabileceğini gösteriyor. Doğa bir kez daha bize önemli bir ders veriyor. Hayatta kalmak için her zaman en büyük olmak gerekmez. Bazen en büyük avantaj düşünebilmektir. Ancak doğanın yalnızca zekaya güvenen canlıları yok. Bazen en büyük avantaj düşünebilmektir. Ancak doğanın yalnızca zekaya güvenen canlıları yok. Birazdan tanıyacağımız canlı ne dev gözleriyle karanlığı izliyor, ne de alet kullanarak kendine sığınak yapıyor. Onun en büyük silahı saf güç. Zeka dediğimiz şey sadece büyük bir beyne sahip olmak değildir. Bazen yalnızca birkaç yüz gramlık bir canlı insanları bile şaşırtacak davranışlar sergileyebilir. Hindistan cevizi ahtapotu kabuğunu yanında taşır, tehlikeyi önceden hisseder, kendine sığınak hazırlar. Gerektiğinde bulduğu nesneleri farklı amaçlarla kullanır. Tüm bunlar onun çevresini dikkatle gözlemlediğini, deneyim kazandığını ve karşılaştığı sorunlara çözüm üretebildiğini gösterir. İşte bu yüzden bilim insanları ahtapotların zekasını anlamaya çalışırken her yeni araştırmada yeni bir sürprizle karşılaşıyor. Çünkü okyanusların derinlikleri hala cevaplanmayı bekleyen sayısız sır barındırıyor. Belki de henüz keşfetmediğimiz çok daha şaşırtıcı davranışlar sergileyen ahtapot türleri vardır. Belki de insanlığın bugüne kadar göremediği yeni zeka örnekleri tam şu anda okyanusların sessiz karanlığında yaşanmaya devam ediyordur. Doğa bize bir kez daha gösteriyor ki gerçek mucizeler her zaman en büyük canlılarda saklı değildir. Bazen en etkileyici hikayeler avucunuzun içine sığabilecek kadar küçük bir canlının içinde gizlidir. Eğer bu belgeseli ilgi çekici bulduysanız, bilimsel gerçeklere dayanan daha fazla doğa belgeselini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ahtapotlar gerçekten düşündüğümüzden çok daha zeki olabilir mi? Yoksa onların bu davranışları sadece güçlü içgüdülerin bir sonucu mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki belgeselde doğanın en etkileyici canlılarından biriyle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.